Ya evrenin sonu yalnızca bir yok oluş değil de bilginin işlenebileceği en uç fiziksel aşama olsaydı? Omega Point teorisi yani omega noktası teorisi tam da bu sorunun etrafında şekillenir. Bu yaklaşıma göre evren yalnızca yıldızların, galaksilerin ve boşluğun toplamı değildir. Aynı zamanda bilginin taşındığı, dönüştürüldüğü ve işlendiği fiziksel bir ortamdır. Doğa sonlu bir bölgede saklanabilecek bilgi miktarına ve fiziksel bir sistemin ne kadar hızlı değişip işlem yapabileceğine sınırlar koyar. Yani bilgi tamamen soyut bir kavram değildir. Enerjiye, maddeye ve uzayın fiziksel yapısına bağlıdır. Omega noktası düşüncesi de bu sınırları kozmolojik ölçekte ele alır. Ve şu soruyu sorar. Eğer evrenin geleceğinde madde ve enerji çok daha yoğun, çok daha sıkışık bir rejime girerse, bilgi işleme kapasitesi de olağanüstü biçimde artabilir mi? Bu yüzden bu teori evrene yalnızca nasıl genişliyor diye değil, aynı zamanda ne kadar hesaplayabilir, ne kadar karmaşıklık taşıyabilir diye bakan bir çerçeve sunar. Bunu önemli kılan şey fiziksel sistemlerde bilgi kapasitesinin ve işlem hızının ilkesel sınırlar altında düşünülmesidir. Teorinin derinliği birkaç zor kavramı tek bir anlatıda birleştirmesinden gelir. Entropi burada sadece düzensizlik değildir. Bir sistemin içinde kaç farklı mikroskobik düzenin mümkün olduğunu, dolayısıyla ne kadar bilgi taşıyabildiğini anlatan bir ölçü gibi düşünülebilir. Enerji de yalnızca bir yakıt değildir. Fiziksel dönüşümlerin hızını belirleyen temel kaynaktır. Bir sistem ne kadar fazla enerjiye ve ne kadar zengin bir fiziksel yapıya sahipse, İlke olarak o kadar fazla işlem gerçekleştirebilir. Omega noktası tam da bu zeminde yükselir. Eğer evrenin büyük ölçekli yapısı bir gün tersine döner, genişleme sona erer ve her şey yeniden birbirine yaklaşmaya başlarsa, yoğunluk artar, fiziksel süreçler keskinleşir. Ve evren adeta devasa bir bilgi işleme rejimine yaklaşabilir. Fakat bu tablonun çalışabilmesi için çok kritik bir ön koşul vardır. Evrenin sonsuza kadar seyrederek genişlememesi, tersine bir kapanış sürecine girmesi gerekir. Omega noktasının en güçlü ve en tartışmalı tarafı da budur. Çünkü teori kozmik kaderi bilgi kuramının en üst sınırlarıyla ilişkilendirir. İşte bu noktada gelişmiş uzaylı uygarlıkları fikri devreye girer. Eğer bir uygarlığın gelişmişliği Kardashev önerdiği gibi erişebildiği enerji miktarı ile birlikte artıyorsa, o uygarlık yalnızca daha büyük makineler kuran bir tür değildir. Aynı zamanda çok daha büyük ölçekte bilgi işleyen, çevresini hesaplama altyapısına dönüştüren bir varlık sistemi haline gelir. Bu bakışta uygarlık fiziksel erişim kapasitesiyle tanımlanır. Bir gezegenin enerjisini kullanan uygarlık başka bir şeydir. Bir yıldızın hatta galaktik ölçekte kaynakların enerjisini düzenleyebilen uygarlık ise bambaşka bir şey. Böyle düşününce omega noktası gelişmiş uygarlıkların yalnızca enerji topladığı bir gelecek değil, zekanın maddeyi ve enerjiyi giderek daha yoğun biçimde bilgiye dönüştürdüğü bir kozmik evrim sahnesi gibi görünmektedir. Başka bir deyişle Kardashev ölçeği, uygarlığın enerji ayağını tarif ederken omega noktası bu gidişin teorik olarak evren ölçeğinde nereye kadar uzatılabileceğini sorar. Simülasyon teorisiyle de bağ tam olarak burada kurulur. Çünkü simülasyon argümanının temelinde de benzer bir varsayım yatar. Eğer yeterince gelişmiş bir uygarlık, fizik yasalarının izin verdiği sınırlar içinde ama bize göre akıl almaz boyutta hesaplama gücüne ulaşırsa, bilinçli tarihleri, medeniyetleri ve hatta gerçeklik benzeri dünyaları simüle edebilir. Böylece omega noktası ile simülasyon teorisi aynı kavramsal aile içinde buluşur. Biri evrenin son durumunu mümkün olan en yüksek bilgi işlemi ufku olarak düşünür. Diğeri yeterince gelişmiş uygarlıkların bu tür muazzam hesaplama kapasitesini yeni dünyalar üretmek için kullanabileceğini ileri sürer. Bu açıdan bakıldığında ileri uygarlıklar yalnızca başka yıldız sistemlerinde yaşayan canlılar değildir. Onlar kozmik maddeyi hesaplamayı da olası gerçekliklerin üretimine çevirebilecek aktörler olarak düşünülür. Simülasyon burada sadece yazılımsal bir benzetme olmaktan çıkar. Kozmik mühendisliğin aşırı bir ihtimali gibi görünmeye başlar. Yine de bunun ampirik olarak doğrulanmış bir sonuç değil, güçlü ama koşullu bir felsefi ve fiziksel spekülasyon olduğunu vurgulamak gerekir. Omega noktası senaryosunun çalışabilmesi için çok kritik bir ön koşul vardır. Evrenin sonsuza kadar seyrederek genişlememesi, aksine bir tür kapanış rejimine girmesi gerekir. Recollapse denilen bu fikir, evrenin gelecekte yeniden kendi içine doğru çökmesini ifade eder. Final Singularity ise bu kapanışın en uç teorik halidir. Uzay, zaman ve yoğunluğun bildiğimiz fizik açıklamalarını zorlayacak kadar aşırı bir sınıra gitmesi anlamına gelir. Bu iddia tam da bu sınır rejiminde bilgi ve hesaplamanın
en yüksek düzeye yaklaşabileceğini iddia eder. Bu iddia tam da bu sınır rejiminde bilgi ve hesaplamanın en yüksek düzeye yaklaşabileceğini söyler. Fakat daha önce bahsettiğimiz gibi modern kozmolojinin en güçlü gözlemsel sonuçları evrenin basitçe yeniden çökecek bir sistem gibi davranmadığını gösteriyor. Uzak süpernova gözlemleri evrenin genişlemesinin hızlandığını ortaya koydu. Ardından kozmik mikrodalga arka planı ölçen büyük gözlem programları en yaygın kabul gören genişleyen standart kozmolojinin genel olarak veriyle uyumlu olduğunu gösterdi. Bu modelde karanlık enerji denen evrenin büyük ölçekte hızlanarak genişlemesine katkı yapan bir bileşen yer alır. Son dönemde DESI gibi büyük haritalama projeleri karanlık enerjinin tamamen sabit olmayabileceğine dair yeni tartışmalar açtı. Ama bu durum doğrudan omega noktasını doğruladığımız anlamına gelmez. Çünkü karanlık enerjinin davranışındaki olası değişim ile gerçekten yeniden çöküşe giden bir kozmik gelecek arasında henüz kurulmuş zorunlu bir köprü yoktur. Sonuç olarak omega noktası fizik, bilgi ve kozmoloji arasındaki ilişkiyi radikal biçimde düşünmeye zorlayan güçlü bir spekülasyondur. Fakat geçerli bir gelecek tasviri olup olmadığı, evrenin genişleme tarihini, karanlık enerjinin zaman içindeki davranışını ve uzayın büyük ölçekteki geometrisini daha iyi gözlemlememize bağlıdır.